Salam alaikum rahmatullah barakatuhu. Turkish. Я Черкес. Çerkes, Türk. This is traditional Circassian bread. Circassian bread. Yes. Okay. Shalam. Şelam. Shalam. Şu anda 560 tane falan köy olması lazım Türkiye genelinde. Smells very nice. Турк. Türk. Турция. Tursiya, ha? Ты будешь? Eyvallah abi, sağ ol. It's not for you. Okay, okay. Я Черкес. У меня Черкес. жена турчанка. Rusça mı konuşuyorsun? Ruski mi? Sinan, my grandmother. Yes. Okay. See, mine. Dünyanın her neresinde yaşıyor olursa olsun bir Çerkes Habze kurallarına doğumundan ölümüne kadar uymak zorunda. Kabardey-Balkarya Cumhuriyeti'nin başkenti Nalçik'ten herkese günaydınlar, selamlar dostlar. Gördüğünüz gibi eşyalarımı topladım. Artık buradan ayrılıyorum. Kaldığım hostelin odasını göstermek istiyorum sizlere. Ben burada kaldım. Böyle bir oda. Odanın içerisine farklı bölmeler yapmışlar. Odacıklar yapmışlar. Mesela burası benim kaldığım odacık. Bir tane yatak var, dolap var, askılık var ve havlu var. Bir tane de lamba koymuşlar. Burası farklı bir odacık. Genelde böyle tek tek ayırmışlar. Şahsa özel. Sadece burada 2 tane yatak var. Burayı ayırmamışlar. Şöyle göstereyim sizlere. Geceliği $10'dı buranın. Burada konakladım. Şimdi buradan ayrılma vakti. YouTube. Burak. Burak Durgun. Durgun. Durgun имя Burak. Burak no, Durgun family name. Durgun familia. Burak, Burak. имя. Aha. Все понял. Спасибо. Fanat. Okay. Salam alaikum rahmatullah barakatuhu. Turkish. Dostlar şimdi buradan ayrılmadan önce kaldığıma dair kaç gün kaldım vesaire bilgilerimin yazılı olduğu bir belge aldım. Rusya'da seyahat ettiğiniz süre boyunca kaldığınız otellerden, hostellerden bu belgeyi temin etmeye çalışın. Elektronik olarak sisteme işliyorlar ama yine de siz alın. Çıkarken polis sorar, bir şeyler olur. Elinizde bir belge olsun. Yandex.Go'dan taksi çağırdım şimdi. Otobüs terminaline gideceğim. Gri Grant'a gelecekmiş. 2 dakika uzaklıkta. Plakası da M148KC07. Yandex.Go kullanabilmeniz için sim kart almanız gerekiyor dostlar. Burada hat almanız gerekiyor. Ben Çerkes'te almıştım. Ne kadar almıştım? 60 GB internet, 300 dakika konuşma, 600 rubleydi. $6,5 civarı bir şey yapıyordu. Numaranızı buna giriyorsunuz uygulamaya. Bir onay kodu falan geliyor. Onaylıyorsunuz. Daha sonrasında dilediğiniz gibi kullanabiliyorsunuz. Nakit seçeneğini seçin, nakit ödeyin. Aracımız geldi. Доброе утро. Вот сюда он подъедет. Maykop. Да. Пока его нет, он подъедет. Tamam. No bilet. Okey. Наличные Ага. сразу водителя. Да. Kaç ruble? Maykop? Bilmiyoruz. Водитель подойдет, у Окей. него спроси. Okey, spasiba. Maykop'a giden araç buraya gelecekmiş dostlar. Bekleyelim bakalım. Saat kaçta gelecek bilmiyorum. Bilet almaya gittiğimde abla bilet vermedi. Servislerin kalktığı yere git orada bekle dedi. Sağ olsun abi de gösterdi. Bekleyelim bakalım servisimizi. Adige Cumhuriyeti'ne gideceğiz dostlar. Orada Maykop'u ziyaret edeceğiz. Oranın başkenti. Ve Çerkesleri tanıyacağız bu videoda. Daha detaylı anlatacağım sizlere Çerkesleri. Daha önceden Karaçay-Çerkesya'da birazcık bahsetmiştim. Bu videoda daha detaylı bilgiler vereceğim Çerkesler hakkında. Yeni bir videoya hoş geldiniz böylelikle. Umarım herkes iyidir, keyfi ve sağlığı yerindedir. Burası da Nalçik'in terminali. Maykop'a gidecek olan aracımız geldi dostlar. Çantamı şöyle içeriye koydum. Kendime piraşki aldım. 2 tane piraşki $1. Patatesli. Böylelikle yola çıkmadan kahvaltı işini de halletmiş olduk.
Добрый вечер. Nasılsın abi? Benim пофигу, что разбираюсь. Ben video çekiyorum. Я черкес. Я- Çerkes, я не Türk. знаю. Турк. Türk. Турции. Türkiye, aha. Пиво будешь? Eyvallah abi sağ ol. Yo Buyur. al afiyet olsun al. Al afiyet Bir olsun. Sağ ol abi afiyet olsun. Ne birasıymış bu? Да. Buyur abi. От вокзала Avtovokzal ha? 1 район живу. Что, обязательно снимать? Afiyet olsun abi eyvallah. Кушать будешь? Кушать. Bu ne? Ha yemek mi? Afiyet olsun. Кушать будешь? Кушать будешь? Ням-ням-ням-ням. Ha eyvallah sağ ol abi eyvallah. Afiyet olsun. Спасибо. Как тебя зовут, брат? У меня жена с Турции. Турчанка жена у меня. Türkçe anlamıyorsun değil mi? Çerkesçe konuşuyorsun. Я черкес. У меня Черкес. жена турчанка. Rusça mı konuşuyorsun? Ruski mi? Давай присядь, а? бу. Тут нельзя садиться. Полиция. Вон, пойдем там сядем. Как тебя зовут? Eyvallah abi. Sağ ol. Я вот это. Спасибо, Фильм, eyvallah. Очень люблю. И жена, пойдем сядем. Ne anlattı acaba abi ya? Sağ olasın. Одну еще. Eyvallah. Sağ ol abi. Maykop'a ulaştım dostlar. Yaklaşık 7 saatlik bir yolculuk yaptık. Biraz yorucu bir yolculuktu. Otobüs terminali burası. Gelir gelmez sarhoş bir abimizle tanıştık. Keşke anlasaydım ne dediğini. Hiçbir şey anlamadım valla. Burası da tren istasyonu. Güzel bir mimari. Köhne bir tren istasyonu. Önünde de 2 tane böyle minibüs durmuş. Hemen burada da bir tane heykel duruyor. Yerel kıyafetler giymiş bir erkek heykeli. Belinde hançeri var. Kafasında kalpağı var. Şöyle pelerin gibi bir şey görüyorum. Evet doğru görüyorum. Bunu çevirdim. Bu abimiz neydi ismi? Girey Umaroviç. Şahan Girey Umaroviç. Kendisi Çerkes Oblastı'nın ilk başkanıymış. Oblastı biliyorsunuz Rusya Federasyonu içerisinde kalan idari birimlere oblast deniyor. Karaçay-Çerkesya ziyaret ettiğimiz ilk oblastı dostlar. O bölgede yaşayan Karaçayların ve Çerkeslerin adını vermişler. Çünkü oblastlarda o bölgede yaşayan bazı etnik grupların isimleri de veriliyor. Mesela daha sonrasında Kabardey-Balkarya'ya gitmiştik. Orası da bir oblast yani özerk cumhuriyetti. Şu an Adıgey Cumhuriyeti'ndeyiz dostlar. Burada da Adıgeyler yaşıyor. Aslında Adıgey dediğim videonun ilerleyen kısımlarında biraz daha detaylı bahsetmek istiyorum. Çerkeslerin genel adı olarak geçiyor araştırdığım zaman. Biz Çerkes olarak adlandırıyoruz. Ama bu bölgedeki insanlar çünkü 12 boydan oluşuyor yanlış hatırlamıyorsam Çerkesler. Bunların bir genel ismi var. Biz Çerkes olarak kendilerini tanıyoruz ama Adıgeyler olarak geçiyor. Aslında Çerkeslerin vatanına geldim. Hatta bir süredir Çerkeslerin ana vatanında dolaşıyorum. Çerkezistan dağılmadan önce Kuzey Kafkasya'da bulunan bir devletti. Rusya ile olan uzun yıllar süren o savaşı kaybettikten sonra bir Çerkes sürgünü oluyor. Bunu da videonun ilerleyen kısımlarında anlatacağım. Daha sonrasında Çerkezistan dağılıyor. Haritaya böyle baktığınız zaman bu Kuzey Kafkasya seyahatim boyunca izlediğim rota aslında Çerkezistan sınırları içerisinde kalan bir rota. Yani ben yanlış anlamadıysam. Şu an bulunduğumuz Adıgey Cumhuriyeti de o dönemin Çerkezistan toprakları içerisinde kalıyor diye anladım ben haritayı yanlış okumuyorsam dostlar. Yani Çerkeslerin ana vatanındayız, Çerkeslerin vatanındayız. Başkentteyiz Maykop. Hazır videonun böyle başlarındayken çok başı değil aslında ama videoyu beğenirseniz, yorum atarsanız, bir Çerkez eşiniz, dostunuz varsa, tanıdığınız varsa bu videoyu ona gönderirseniz belki mutlu olur, sevinir. Desteklerinizi bekliyorum dostlar. Yordu be yolculuk. Güney Amerika'da 24 saat falan yolculuk yapıyordum yani çok fazla. Yoruyordu tabii ki ama koymuyordu anladın mı? Alışmıştım o şarta. Yani bir yola çıkacağım zaman minimum 15-16 saatti. O yüzden 24 saat gözümü korkutmuyordu. Şimdi 7-8 saat yol gelince bayağı bir yoruyor. Buyurun. Recep'ti değil mi abi o ismin? Evet. Burak, ben de çok memnun oldum. Ben de memnun Türkiye'nin oldum. neresinde yaşıyorsun? Ben Bursa Mustafa Kemal Paşalıyım. Orada çok fazla Çerkes yaşar mı abi? Yani şu anda benim ilçemde yaklaşık bir 16-17 tane bağlı köy var. Çerkes köyü. Çerkes köyü. Benim bildiğim Türkiye'de böyle 3-4 milyon civarı Çerkes yaşıyor.
Ama tabii internetten aldım bu bilgiyi. Ne kadar güvenilirdir Yani bilemiyorum. Şu anda ben de tam net bir bilgiye sahip değilim ama o civarları söyleniliyor. Yani şey okumuştum. Türkiye'nin her yerinde Çerkes köyleri var. Şu anda 560 tane falan köy olması lazım Türkiye genelinde. Türkiye genelinde 560 köy. Bu sürgün döneminde Evet, Türkiye'ye gelenler. 1864. 21 Mayıs'tı değil mi? Evet, 21 Mayıs'ta. Sen buraya ziyarete mi geldin abi? Hayır, ben uzun yıllardır burada yaşıyorum. Türkiye'de doğup büyüdün. Evet. Sonra buraya geldin. 92 yılında geldim buraya. 92'de geldin. Evet. Benim doğumumdan bir yıl önce gelmişsin abi. Yani Burada yaşıyorsun. evet, ben burada yaşıyorum. O zaman ana vatana döndün diyebiliriz Tabii, abi. ana vatana döndüm. Şimdi burası Çerkezistan toprakları içerisinde kalıyor değil mi? O eski Çerkezistan Burası- toprakları evet, içerisinde. eski Çerkezistan toprakları içerisinde kalıyor. O Rusya ile 101 yıllık bir savaş var. Onu 101 yıl değil o. 300 yıl sürdü. 300 yıl. Evet. 101 yıl süren bir savaş. O en sonki. En son savaş o. Evet. O 300 yıl bayağı Yani 300 Ruslarla yıl- mücadele etmişsiniz abi. Maalesef dediğin gibi öyle artık yapılacak bir şey yoktu. Buraya döndün, ana Evet, vatana ben döndün. Döndüm. Gayet mutluyum. Güzel. Gayet de yapıyorum yani yaşıyorum. Çerkesçe ile Türkçe çok farklı mıdır Ana abi? dilime çok iyi sahibim. Hı hı. Yani Türkçem de iyi. Çok güzel konuşuyorsun abi, Yabancı evet. dillerim de iyi. Ben özel okulda da zaten görevliyim. Çok güzel. O yüzden İngilizce ve Almanca hiçbir sorunum da yok. O bayağı dil biliyorsun abi. Rusça, Çerkesçe, Türkçe, İngilizce, Almanca. Yani Çok farklı diller değil mi abi? tabii ki. Çünkü Ana bu dilde yörede de konuşmak bir aile kültürüdür. tabii Türkiye'deki Çerkesler de yani gençleri bilemiyorum ama orta yaşın Yani, üzerindekiler ana dilini korumuştur diye düşünüyorum. Bizden 3-5 yaş küçükler belki dile sahip ama onun arkasının Yeni nesiller yeni yok. nesiller yok. Özellikle şehirde büyüyenlerde o olay sıfır. Değil mi? Yani anne baba her ne kadar Çerkez de olsa konuşulmayan, çocuk işitmediği zaman mecburen yabancı Evde bir dil konuşulmayınca evet. Peki kültür korunmuş mu abi Türkiye'de, Çerkes kültürü? yani korunan yerler var ama genelde asimilasyon çok yaşandı. Tabii burada da aynı sıkıntılar da var ama burada en azından daha farklı. Orayla mukayese ettim mi burada daha kalıcı. Burada kültür daha korunmuş, dil Daha- korunmuş. Dil korundu, ondan sonra her türlü şeyde. Yani o konuda hiçbir sıkıntı yok. Peki Kuzey Kafkasya'daki Türk halkları ile ilişkisi nasıl Çerkeslerin abi? Burada yaşayan Yani Türkler var. Şu anda Türklerin bölgeleri bize uzaklar. Kabartay, Balkar ve Karaçay, Çerkeski var. Yaklaşık 350 kilometre ileride. Ben o ikisini ziyaret ettim. Çerkesk şehrinde neydi? Karaçay, Çerkesya. Aslında Evet. o Çerkesya da sizin vatanınız. Orada da Çerkesler yaşıyor. Tabii. Kabardey, Balkarya. Kabardeyler de aslında Çerkes değil mi? Hayır. Kabartaylar. Adigey olarak isimlendirilmiyor mu abi? Onu Hayır. sana sorayım ben bulmuşken. Kabartaylar sadece yani bizim toplumumuzdan ama Balkarlar falan bizden değiller. Yo Balkarları değil, Kabartayları diyorum abi. Kabartaylar tabii ki bizden. Çünkü benim araştırdığım kadarıyla Çerkeslerin 12 boyu var. Genel ismi Adigey olarak geçiyor. Evet. Doğrudur değil mi? Evet, Yani biz doğru. Türkiye'de Adigey bilmiyoruz, Çerkes diyoruz onun Evet. yerine. Ama burada Adigey yani. Burada Adigey Dünya diyorlar. genelinde de şey olarak dili Adigey olarak şey yapılır yani hitap edilir. Adigey olarak halk adlandırılıyor. Halk adlandırılır. İşte bu Avrupa'da farklıdır. Avrupa'da Kafkas denir. Yani Biz Çerkes demişiz ya. Bu coğrafyada yaşayan biz herkese gerçi ama, Çerkes diyoruz. Öyle bir hata Rusya yapıyoruz da. Federasyonu'nda Adigey diye hitap edilir. Adigey. Peki konuştuğumuz dil benzer midir abi Kabartaylarla? Sadece İşte bir diyalek farkı var. Başka bir şey değil. diyalek farkı var. O kadar. Ama anlıyorsunuz Yani birbirinizi. onun söylediklerinin hepsini anlarsın. Yani uzun bir zaman işlerinde kal, mutlaka anlarsın. Peki ilişkiler nasıl abi? Burası Gayet bir tık güzel. daha uzak çünkü dediğin Yok, yörelere. uzak olması önemli değil. Yani uzak olsa da dediğin gibi ulaşımlar daha rahat eskiye nazaran. Değil mi? Yollar Şimdi, çok güzel. Şimdi eskiden tabii ki at üstünde gidiliyordu. Günlerce yol tepiliyordu. Şimdi öyle bir şey yok. tabii. Çünkü Kafkas coğrafyası zorlu bir de. Dağlık Evet, bölge. dağlık Çetin. bölge. İşte yani gezerseniz daha çok görürsünüz. Evet, çok sağ olasın abi. Ben tutmayayım seni, çok memnun oldum. Ağzına Ben sağlık size abi. yardımcı olayım. Gelin şimdi. Olur Ne abi. istiyorsunuz? Tamam, kapat. Kardeşim çok teşekkür ederim. Sağ olasın. Değil. Türkçe biliyor musun? Türkiye? English no? No. Bir gecelik konaklama ücreti ne kadar?
223 numara bizim. Sol tarafta. Birkaç tane otele baktım. Yandex'in haritalar uygulamasında otel fiyatları filan da var. Restoranların adresleri, otellerin adresleri gayet güzel bir şekilde verilmiş durumda. Şansıma otel fiyatları da yazıyordu. Böyle birazcık göz gezdirdim. 2500-3000 ruble arasından başlıyor oteller. Buraya geldim. 2300 dedi. Baktım orada 1800 rublelik bir oda var. Dedim var mı bu? Hani şeyi gördüm. Kart gördüm bir tane. Oradaki şeyi sordum. Fiyatları sordum. O bitti dedi. 2300'lük kaldı dedi en uygun. Burası tamam. Dedim yapacak bir şey yok artık yani. Zaten çok uzun kalmayacağım. Bir gece kalacağım. Uzatabilirim belki buradaki seyahatimi ama şimdilik bir gece diye planladım. Farklı bir rota çizmeyi planlıyorum. Bakalım. Bir geceden uzun kalırsam kuvvetle muhtemel daha uygun bir yer bulurum kendime. Şimdi birazcık yorgun hissediyorum. Bir de geç geldim ya. Akşamı öldürmek istemiyorum. Hem biraz ben dolaşayım hem de çalışmak için vakit kalsın. Ondan bu fiyatı kabul ettim. Yani 23 dolar diyeyim ben size gecelik. Birazcık uğraşsanız belki daha uyguna bulursunuz diye düşünüyorum. Odam burası. Şöyle bir tane yatak var. Çift kişilik diyeceğim de bu tek kişilik yatağa benziyor. Bu da yarım kişilik yatak gibi. Bir tane televizyon koymuşlar. Burada kettle'ımız var, bardağımız var, aynamız var. Dolabımız var. Tamamdır. Tuvalet banyosu da içinde. Mis. Tertemiz. Dün akşam kaldığım otel şu karşıdaki caddede. Burası bayağı merkezi bir konum. Hemen Lenin Meydanı'nın çaprazında kalıyor. Bir yandan sonbaharın etkilerini görmeye devam ediyoruz. Sararmış yapraklar yerlere dökülmüş. Ama hala yemyeşil olan yapraklar da var. Ne kadar güzel gözüküyor ağaçlar ya. Şehir yemyeşil. Yani akşamüstü vardım ama ilk gözlemim temiz ve yemyeşil olduğuydu. Tıpkı diğer gezdiğimiz bölgelerdeki şehirler gibi. Güzel bir dokusu var. Eski bir yapısı var. Maykop'u elimden geldiğince göstermek istiyorum sizlere şimdi. Güzel bir sabaha uyandık. Birazcık böyle bulutlu gibi yer yer bulutlar görüyorum ama sıcak bir hava yok. Serin bir hava da yok. Gayet böyle gezilip dolaşabilecek bir hava var. Terletmez. En güzel yanı o. Böyle bunaltmaz. Hafif de bir esinti oluyor arada, böyle tatlı tatlı esiyor. Mis. Tam böyle gezmelik bir hava yani. Öyle bir havaya, öyle bir güne uyandık. Burası Lenin Meydanı. Karşımızda duran da Vladimir İliç Ulyanov'un, yani bilinen ismiyle Lenin'in anıtı var. Şöyle heykelini göstereyim sizlere. Gezdiğimiz şehirlerde Lenin heykeline rastladık. Lenin Caddesi'ne rastladık. Lenin Meydanı'na rastladık. Ama sanırım en güzel Lenin heykeli bu. Buraya yapmışlar. Gezdiğim her şehirde bazı caddelere kestane ağaçları dikmişler. Bakın mesela elimde bir tane kestane var. Bunun kabuğunu bulayım. Şu kabuğu ama bayağı bir çürümüş. Dışı dikenli. Elinize batıyor. Bu kabuğu yarıyorsunuz. İçinden kestane çıkıyor. Şöyle ağaçları da göstereyim. Bu özerk cumhuriyetlerin hepsinde rastladım kestane ağaçlarına. İlk de şeyde dikkat ettim. Çocuklar yerden bir şeyler topluyor. Bakıyorum, tamam mı? Allah Allah diyorum, kestaneyi nereden buluyorlar? Sonra kafamı bir kaldırdım, ağaçlara baktım. Kestane ağacı. Şöyle kestaneler yere düşüyor. Karşımızda büyük ve güzel tasarlanmış bir anıt var. İlk bakışta böyle sanki bir rokete benziyor. Uzay mekiğine benziyor gibi gözüküyor. Ama aslında Kafkas Savaşları'nda hayatını kaybeden insanların anısına yapılmış bir anıt. Üzerinde bir sürü figür var. Tarihi figürler var. Çerkeslerin belki de kültürlerini yansıtan figürler, simgeler var. Adigeler için birleşin çağrısını oluşturan bir heykelmiş bu. Anlamı öyleymiş. Çevrenizdeki halklara saygı duyun, onlarla muhabbetinizi iyi tutun, ilişkilerinizi iyi tutun ama siz Adigeler olarak birleşin çağrısıymış. Öyle bir ana fikri varmış. Hemen anıtın baktığı noktada ise büyük bir cami var. Oldukça ilginç bir tasarım. Caminin dört köşesinde de minare var.
ve kubbeler laciverte kaçan bir maviye boyanmış. Ben aslında yeşil renk boyanmasını beklerdim bu caminin. Çünkü Çerkeslerin bayrağındaki renk koyu yeşil. Mavi de kötü durmamış bu arada. Güzel durmuş. Ama o koyu yeşil daha anlamlı olabilirdi. Videonun başında da belirttiğim gibi şu an Adige Cumhuriyeti'ndeyiz dostlar. Burası Rusya Federasyonu'nun içerisinde yer alan özerk bir cumhuriyet. Yaklaşık 500 bin nüfusu var. Nüfusun çok büyük bir kısmını Ruslar oluşturuyor. Adigeler %25'lik bir kısmı oluşturuyormuş. İnternetten aldığım bilgiye göre. Şimdi kafanızda bir soru işareti olabilir. Adige Cumhuriyeti'ndeyiz. Neden Adigeler daha az? Bunun cevabı Çerkes soykırımı dostlar. 1864 yılında Rusların Çerkeslere uyguladığı sürgün ve soykırım. Videonun ilerleyen kısımlarında bundan da daha detaylı olarak bahsedeceğim. Burada konuşulan diller Rusça ve Adigece. Adige deyince kafanız birazcık karışmış olabilir. İlk başta benim de karışmıştı. Dün Recep abiyle konuştuğumda bu konuyu tekrardan sordum kafamda netleştirmek için. En yalın haliyle şöyle anlatabilirim. Çerkes halklarının genel ismi Adige dostlar. Yani Çerkes halkları 12 boydan oluşuyor. Kendilerine Adigeler diyorlar. Biz onlara dışarıdan Çerkes diyoruz. Aslında onlar tek bir millet. Böyle açıklayabilirim en kısa ve en yalın haliyle. Çerkeslerin bayrağından birazcık bahsetmek istiyorum. Keza aynı zamanda Adige Cumhuriyeti'nin de bayrağı koyu yeşil zemin üzerine yay şeklinde 9 yıldız, onun hemen altında yatay şekliyle 3 yıldız, onun da altında 3 tane böyle çapraz şekilde birbirine geçmiş ok yer alıyor. Bu yıldızlar ve ok altın renginde dostlar. Koyu yeşil zemin doğanın rengi ve İslam'ın rengi olarak anlamlandırılmış. Altın rengi ise parlak bir geleceği ve verimli tarım topraklarını ifade ediyormuş dostlar. Şimdi bu bayrağın üzerindeki imgelerden de birazcık bahsetmek istiyorum. Onlar önemli. 12 tane yıldız var. Bu 12 yıldızı ilk şey olarak düşünmüştüm ben. Çerkeslerin 12 boyu olarak düşünmüştüm. İnternette şöyle bir şey yazıyordu. Çerkesya'daki 12 bölgeyi ifade ediyor diye yazıyordu. Onun altında da çapraz şekliyle 3 tane ok var. Çapraz şekilde duran 3 ok ise Çerkes Habzesi'ni ifade ediyormuş. Peki nedir bu Çerkes Habzesi? Çerkeslerin töresi diyebilirim dostlar. Habze'nin belirlediği bazı kurallar var. Dünyanın neresinde olursa olsun Çerkesler Habze'nin belirlediği bu kurallara göre yaşamak zorundaymış. Aslında bir örf, adet diyebilirim. Çerkeslerin yazılı olmayan bir anayasası da diyebiliriz buna. Bu videoyu bir Çerkes dostumuz mutlaka izleyecektir. Habze'den bize detaylı bir şekilde yorumlarda bahsederse çok sevinirim. Şimdi ben bazı belgeseller izledim. Bu notları oralardan aldım. Türkçe yapılmış belgeseller bunlar. Türkiye'de yaşayan Çerkesler Habze'yi, kendi kültürlerini anlatıyorlardı belgeselde. Ben de bazı notlar aldım. Şimdi biraz daha sessiz bir yere doğru ilerlemeye çalışıyorum. Burası gördüğünüz gibi bir ana cadde. Oldukça geniş ve büyük bir cadde. Buradan çok fazla araç geçiyor. O yüzden sesim size çok böyle az gidiyor olabilir. Biraz bağırmak zorunda kalıyorum bazı noktalarda. Biraz daha sessiz bir yere geçeyim. Habze'den bahsetmek istiyorum detaylıca. Burada Filarmonia kalıyor. Çok güzel düzenlemişler yalnız ya. Gezdiğimiz diğer şehirlerdeki o düzen, tasarım, yeşillik nasıl göze çarpıyorsa, temizlik nasıl göze çarpıyorsa Maykop'ta da bu şekilde göze çarpıyor. Buranın nüfusu aşağı yukarı 150 bin. Çerkesler %15'ini oluşturuyormuş nüfusun. Ağırlıklı olarak Ruslar yaşıyor. Ama biz Çerkesleri tanımaya geldik. Toplu taşımada böyle trolleybüsler kullanılıyor. Belirli bir hat üzerinde gidiyor bunlar. Bu şekilde duraklar yapmışlar. Bayağı da geniş duraklar. Sanırım kışın oldukça yağış oluyor ve insanların yağış aldığı zaman böyle içeriye doğru girip saklanabilmesi için bir alan yaratmışlar. Böyle dolmuşlar var. İleride bir tane eski de olsa bir otobüs görüyorum. Keza otobüslerle de sağlıyorlar toplu taşımayı. Köhne ama hoş gözüken bir ev. Здравствуйте. Пирожки? Да, с картошкой, с капустой. Kartoşka. Два kartoşka. Пожалуйста, 22. Spasiba. Peçete var mı abla? Ah, spasiba. Arkadaş birini düşürdüm ya poşetten çıkarırken. Neyse. Kendime piraşki aldım dostlar. Bir hamur işi. İçerisine et koyuyorlar, patates koyuyorlar, farklı şeyler koyuyorlar. Ben patates de aldım. Gayet lezzetli, uygun. Günün her saati yeniyor. Genelde kahvaltıda yeniyor. Sıcakmış da. Vallahi üzüldüm diğerinin düşmesine ya. Çünkü kahvaltı yapmadım henüz. Saatte geçti. Biraz acıktım.
İçinde bol patates var. Gayet lezzetli. Tanesi ne kadardı? 39 rubleydi. Sokağa çıktığımda çok güzel bir hava vardı. Tam böyle gezmelik bir hava vardı. Gitgide bulutlar tepemizi örtmeye başladı. Kara bulutlar geldi. Şimdi ufak ufak yağmur yağıyor. Böyle yavaştan hızlanıyor gibi hissediyorum. Çok da hızlanmadan şehri gezelim, dolaşalım, videomuzu sırılsıklam olmadan bitirelim. Kafkasya'nın kadim halklarından Çerkesler dostlar. Kendilerine ait dilleri var, kültürleri var, folklorları var, edebiyatları var ve tabii gelenek görenekleri var. Habze'den bahsediyordum. Çerkeslerin yazılı olmayan anayasası diyebiliriz Habze için. Yani sosyal yaşantılarını Habze'ye göre, Habze'nin belirlediği kurallara göre idare ettiriyorlar, sürdürüyorlar Çerkesler. Şimdi öncelikle şunu söylemeliyim. Habze'de önemli olan şeylerden bir tanesi saygı. Kendine saygı, büyüğüne saygı, kadına saygı, çocuğa saygı. Yani saygıyı temel alan bir gelenek görenek diyebiliriz dostlar. Dünyanın her neresinde yaşıyor olursa olsun bir Çerkes Habze kurallarına doğumundan ölümüne kadar uymak zorunda. İlk olarak şeyi merak ettim. Eğer uymazsa ne oluyor? Dedi ki ben bu örf adetleri benimsemek istemiyorum. Merak ettim ne oluyor diye bir araştırdım. Toplumdan dışlanıyormuş. Toplumdan dışlanmak en büyük ve en ağır cezaymış Çerkesler arasında. Peki nedir toplumdan dışlanmak? Ne anlamalıyız toplumdan dışlanmak kelimesini duyduğumuzda? Örneğin bir Çerkessiniz ve Habze kurallarına göre yaşamadınız. Toplumdan dışlandınız. Bir düğününüz oldu. Çocuğunuz dünyaya geldi. Bir cenazeniz oldu. Toplumdan dışlandığınız için kimse sizi gelip ziyaret etmiyormuş. Bu çok ağır bir cezalandırmaymış Çerkes toplumu arasında. En basit haliyle bu şekilde ifade ediyordu internette ve hatta o belgeselde izlediğim bir amca anlatıyordu. Gerçekten de ağırmış yani, düşünsenize. Çünkü atıyorum bir köyde yaşıyorsunuz. Köydeki herkes Çerkes ve siz Habze kurallarına göre yaşamıyorsunuz, dışlandınız. Bir cenazeniz oluyor, düğününüz oluyor, bir şey oluyor. Kimseye gelmiyor. Kimse sizinle konuşmuyor. Yani çok üzücü bir durum olur tabii ki de dışlanmak. Bunu istemedikleri için Çerkesler de Habze kurallarına uymaya çalışarak hayatlarını idare ettiriyorlarmış. Yine bir Çerkes dostum izliyorsa beni, bu konuda daha da böyle detaylı bilgi verirse bize çok sevinirim. Gerçekten günümüzde de bu kadar katı mı kurallar? Ya da biraz daha yumuşatılıyor mu? Ne bileyim, sonuçta bu belki de binlerce yıllık bir gelenek. Belki günümüzde modern yaşantıya uygun olarak revize edilmiş olabilir kurallar. Çünkü belirli dönemlerde Çerkeslerin büyükleri, toplumda saygı gören kişiler toplaşıp bu kuralları sanırım revize ediyorlarmış. Öyle bir şey de okudum ama çok detaylı bir bilgi yazmıyordu. Çok emin olamadım, o yüzden sormak istiyorum sizlere. Gerçekten öyle mi? Bir Çerkes dostumuz, büyüğümüz bizi aydınlatırsa çok sevinirim. Şehrin içerisinde güzel bir park burası. Çocuklar için bazı oyuncaklar vesaireler de var. Hatta biniyor çocuklar, sesleri geliyor. Şöyle aşağı tarafta bir tane yapay göl varmış belli ama şu an su yok. Onun biraz ilerisinde bir köprü görüyorsunuz. O köprünün altından Beleya Nehri geçiyor. Hemen onun ilerisinde de güzel bir yerleşim yeri var. Çok hoş gözüküyor buradan, evler, ağaçlar. Hava birazcık puslu, boğuk, böyle bohem bir hava var ama çok güzel bir manzaraya bakıyoruz. İzlediğim belgesellerden birinin konusu Çerkeslerin düğün adetleri üzerineydi. Bir tane yaşlı amca vardı, şöyle söylüyordu. Biz aile içinde evlilik yapmayız, yani akraba evliliği yapmayız ve komşumuzun kızı bizim kardeşimizdir. Onunla öyle bir gelecek planı, işte hayatımızı birleştirelim, evlenelim, çoluk çocuk sahibi olalım, böyle planlara, düşüncelere girmeyiz. Çünkü o bizim ya da onlar bizim kardeşimiz gözüyle bakarız demişti. O belgeselden anladığım kadarıyla Çerkesler uzun bir süre aynı köy içerisinden bile evlilik yapmamışlar. Hatta yine uzun bir süre sadece Çerkesler arasında evlilikler olmuş. Yani farklı milletlerden biriyle evlenilmemiş. Tabi bu durum sonradan değişmiş anladığım kadarıyla. Çerkesler hakkındaki evlilik adetleri üzerine olan belgeseli izlerken birkaç not çıkardım. Bazı şeyler ilginç geldi. Şimdi bakarak anlatmak istiyorum çünkü karıştırmak istemiyorum. Şimdi o belgeselde diyordu ki evlilik çağındaki gençler düğün ve benzeri bahanelerle bir araya geliyorlarmış. Buna Vorşer ismi veriliyormuş. Gençler kendi aralarında bu toplantıyı yapıyorlar. Bu toplantıda amaç şu: gençler birbirini tanıyor. Aslında bu ilk tanışma ve görüşme Vorşer'de
birinden hoşlanıyorsa bir kadın ya da erkek ona iltifat ediyormuş. Yani atıyorum ben birinden hoşlandım, bir kızdan hoşlandım. O kıza iltifat ediyorum. Baktım o kız da bana iltifat ediyor. Tamam, onun da bende gönlü var, benim de onun da gönlüm var gibi öyle bir anlam çıkıyormuş. Daha sonrasında kaşenlik diye bir şey var. Evlilik çağındaki kız ve erkeklerin arkadaşlığına verilen isim. Aslında sevgililik. Buna kaşenlik deniyormuş Çerkez toplumunda. Kaşenlik biraz daha ciddi çünkü burada artık şey gözüyle bakıyorlar. Tamam, bu çiftimiz bir araya geldi, artık bunların işi ciddiyete doğru, evliliğe doğru gidiyor. Bu çiftimiz çok iyi anlaştı, her şey yolunda gitti. Evlenmeye karar verdiler. Ailelerine açılıyorlar, diyorlar ki biz evlenmek istiyoruz. Daha sonrasında düğün süreci başlıyor. Gelelim şimdi Çerkeslerde düğüne. Habze kuralları burada da geçerli dostlar. Doğumdan ölüme kadar dedik. Belki de en önemli noktalardan bir tanesindeyiz. İki birey hayatını birleştiriyor ve bir aile oluşturuyor. Tabii ki habze kuralları burada da geçerli olacak. Şimdi Çerkesler düğünlerinde gelenek ve göreneklere oldukça bağlılarmış. Devam ettirilmesini önemsiyorlarmış. Bu yüzden her düğünde bir yönetici seçiyorlarmış. Düğünün başlangıcından sonuna kadar o yönetici sorumlu oluyormuş her şeyden ve o karar veriyormuş. Bu kişiye tamade deniyormuş. Düğünden önce bir toplantı yapıyorlarmış. Toplantı esnasında kim yaşça büyükse, toplum tarafından saygı duyuluyorsa, sözü dinleniyorsa o kişi seçilmeye özen gösteriliyormuş. Tabii yaş olayı belki hani yaşı biraz daha küçüktür o toplantıdaki diğer Çerkeslere göre. Ama toplumda sözü geçiyordur. Ne bileyim işte yönetme kabiliyeti vardır. Geleneklere, göreneklere bağlıdır. Belki onu da seçiyorlardır. Hani yaş burada çok ciddi, önemli bir kıstas mı? Bunu ben sormuş olayım Çerkes dostlarıma. Hani ille en büyük mü seçilir bunu bilmiyorum. O yüzden sormak istedim. Şöyle bir gelenek varmış Çerkeslerde. Damat düğünde gözükmüyormuş. Şimdi bir tuhaf geldi bana. İlk defa duydum. Sonuçta evleniyor. Kendi düğünü ortada yok. En yakın arkadaşının evinde saklanıyormuş damat. Ara ara arkadaşları damadı gizliden düğün alanına getirip kalabalığın arasından böyle izletiyormuş düğünü. Damadın orada olduğunu fark etse bile kalabalık bir şey söylemiyormuş. Sonra damadı tekrardan götürüyorlarmış eve. Yani uzaktan takip ediyor düğünü. Bu bana birazcık ilginç geldi dostlar. Çerkeslerde evlilik ferdi bir olay olarak değil de toplumsal bir olay olarak, hani siz aile kuruyorsunuz, toplumun önemli bir yapı taşı aile. Bu bir toplumsal olay gözüyle bakılıyormuş. Büyüklere saygının temeli de buradan geliyormuş sanırım. Öyle bir not almışım. Damadın gözükmemesinin sebebini de büyüklere saygıdan dolayı not almışım. Nikah toplantısı oluyormuş. Çerkeslerde nikah merasimi uzun olmaz diye not almışım. Belgeselde öyle anlatmış bunu açıklayan kişi. Hatta orta yaşlı bir abi anlatıyordu. Güzel böyle bir dille anlatıyordu. Eski bir adet olabilir sanırım bu. Şu an çok uygulanıyor mu bilmiyorum da şey yazmışım. Eskiden gece gidiliyormuş. Nikah kıyılıyormuş. Sabah olmadan dönülüyormuş. Çok fazla kalabalık, gürültü vesaire olmuyormuş. Bunun da sebebi şey, kimsenin haberi olmasın. Biz düğün zaten yapacağız. Düğünde herkesi davet edeceğiz. O yüzden böyle bir gelenek, görenek varmış dostlar. Düğün için bunları not almışım. Yani bu evlilik adeti kısmına bunları not almışım. İşte Çerkeslerde evlilik yaşı genelde böyle 25-30 arasında oluyormuş. 30 yaşına geliyorsa bir erkek anca böyle aklı tam ermeye başlıyor, olgunlaşıyor gözüyle bakılıyormuş. Belgeselden çıkardığım notlar bunlardı dostlar. Tabii ki eksik kısmı vardır vesaire. Bir Çerkez dostumuz yorumlarda bizleri daha da aydınlatırsa çok sevinirim. Hala devam eden adetler mi bunlar? Yoksa artık unutulmaya yüz mü tuttu? Merak etmiyor değilim yani. Hatta bir Çerkez düğününe de başından sonuna kadar, o toplantıdan düğün sonuna kadar katılabilirsem aşırı mutlu olurum. Ve hatta dilerlerse videosunu bile yapabiliriz. Vallahi çok güzel olur, çok da keyifli olur. Он еще архитектор же, который голубым учит снимать. Your grandmother. Yes, she's my grandmother. What is name? Nina. Nina. Mm-hmm. All your she family? dancing. No. Ah, She dancing. Dancing. Yes. Traditional dancing. Traditional Cherkessian dancing in Moscow. In Moscow. Yes. It's nice. She did, but the cafe name Si. My Nan grandmother. Si Nan, Si. my grandmother. Yes. Ah, okay. Si, mine.
on Circassian. Aha. Grandmother, nan. Nan. Together, si, nan. Sinan. Because Ah, yes. okay. Yes. Ah, so nice. Arkadaşlar bir tane şeye geldim, restorana geldim. Burası Çerkes yemekleri yapan bir restoran, kafe. Şöyle göstereyim sizlere. İsmi Sinan. Benim büyük annem demek. Burada kitaplar var. Şöyle göstereyim. Çerkesçe ya da Rusça da yazıyor olabilir ya da Kiril alfabesinde Çerkesçe de yazıyor olabilir. Burada eski bir fotoğraf var. Çerkes geleneksel kıyafetlerini giymiş erkekler ellerinde kılıçla poz vermişler. Size bahsettiğim Çerkesya bayrağı bu dostlar. Çerkezistan bayrağı ya da şu anki Adige Cumhuriyeti'nin bayrağı. O kadar hoşuma gitti ki buranın dokusu. Çok hoşuma gitti yani. Harika tasarlamışlar. Burada geleneksel kıyafet giyen bir kadın minyatürü var. Amcamız poz vermiş geleneksel kıyafetlerle. Çerkesler için at oldukça kutsal bir hayvan. At statü belirtisiymiş Çerkeslerde. Onu da söyleyeyim dostlar. Ha, bu da eski bir şey. Erkeklerin sanırım kafasına giydiği şapka mı diyeyim, ne diyeyim, şapka diyeyim, ne diyeceğim başka. Burada akordeon var. Mesela bir Çerkes atın üstündeyken bir kadınla konuşmazmış. Attan inermiş, o şekilde saygı göstergesi. Attan inip konuşurmuş kadınla ya da bir büyükle. Çok güzel şeyler sergiliyorlar yalnız. Burada iki tane, bir kadın bir erkek portresi var. Burada bir kemençe var. Kemençenin yanında da bir kılıç var. Hemen burada iki tane at heykeli görüyoruz. Ahşaptan yapılma. Arkasında bir tepsi var. Yine burada eski bir fotoğraf. It's traditional Cherkess room. Please don't come woman only or man only. Sit here. Not together woman and men. Prayer room. Mass. Ah, for pray. Yes, for pray. And this kitchen. Mhm. Come. No problem. Like this. Ah, you cooking here? Yes. This is traditional Cherkessian bread. Cherkessian bread. Yes. Okay. Shalam. Shelam. Shalam. Shelam. Yes. Smells very nice. А у нас что за право? Халёжа, да? Tasty. Да, да. Халева. It's not for you. Okay, okay. This Cherkessian traditional leaf print, Turkish Draw, print. художник. A Turkish guy drove this. Yes. Как его зовут? Bir Aytaç Türk Duk. arkadaş. Aytaç Duk. Aytaç Duk. Aytaç Duk. Aytaç Duk. Да. Cherkessian live in Aytaç dostumuz çizmiş bu tabloyu. Çerkes erkekleri ve Çerkes kadınları var orada. Sanırım bir yaşam alanı. Oturmuşlar. Kemençe çalan var. Elinde silah dinliyor. Ateş yakmışlar burada. Sohbet ediyorlar. Şöyle göstereyim biraz geniş açıdan. Çok ama çok güzel çizmiş valla. Ellerine kollarına sağlık. Burada çocuklar var çatıda. Kafkas'ın yüksek zirveleri. Burada da eski Çerkes evleri. Yani her bir noktasında farklı detay var. Gerçekten şahane. Burası da Çerkes kadınları bu kapıdan geliyorlarmış. Gelip burada yemek yiyorlarmış. Sadece kadınlara özel dedi. Ya da şöyle, sadece erkekler gelip burada yemek yiyormuş. Kadınlar ve erkekler ayrı ayrı. Şöyle göstereyim. İşlemeler falan çok güzel ya. Burada da sanırım Çerkesçe bir şeyler yazıyor. This is Cherkessian with Cherkessian cheese, like ravioli. Aa, raviola. Like ravioli. Aha. Yes. But it's Cherkessian. Cherkessian. Yes. Yes. Smells very nice. Çok güzel. Çok güzel kokuyor ya. Aa, dur, duvarda bir tane post vardı, onu da göstereceğim sizlere. Burada bir kemençe var. Burada da bir çoban postu var. Şöyle göstereyim. This bread with Adige cheese. bread. Yes, yes, yes. Adige With bread and halush. haluş. Bu Halush. haluş, Çetlibja. çedlibja. Yes. Haluş, çedlibja. Halal. Thank you. Evet.
Evet dostlar, Çerkes mutfağını artık deneyebiliriz. Adige ekmeği, içerisinde peynir var. Bizim pişi, çiğ börek gibi. Bu da tavuklu pasta olarak geçiyor ama pasta makarna olarak düşünmeyin. İngilizce'de pasta makarna demek ya. Ben öyle düşündüm. Öyle değilmiş, biraz farklıymış. Böyle 2 parça tavuk var. Bu da peynir sanırım. Yanlış anlamadıysam. Şöyle hatta ilk onun tadına bakacağım, merak ettim. Bu arada çok güzel kokuyor yani. Hangi baharatları koydular bilmiyorum ama çok güzel kokuyor. Peynir değilmiş. Farklı bir şey bu sanırım. Lezzetli bu arada dostlar. Baharatlarla şahane bir tat oluşmuş. Şöyle tavuğumuzdan da alalım biraz. Beğendim. Bayağı beğendim. Yemeklerin yanında vişne kompostosu içiliyormuş. Bir de ekmeğimiz var. Peynirli Adige ekmeği. Hepsi çok başarılı. Hepsi çok başarılı. Restorandan çıktım şimdi dostlar. Karnımı doyurdum. Gayet güzel bir yemek yedik bence. Hoşuma gitti. Özellikle sosu şahaneydi yani. Keşke biraz daha böyle sulu sulu olsaydı da o pişiden banıp yeseydim. Acayip hoşuma gitti. Yeşil yandı. Tam şeyi bekliyordum. Yeşil mi yanacak geçsem mi diye bekliyordum. Yeşil yandı. Ne kadardı fiyat onu da söyleyeyim. Yemek artı 2 pişi artı kompostaya 900 ruble ödedim. Yemek 550 ruble ödedim. 5,5 dolar diyeyim. 2 pişi ve komposto da 350 ruble. O da 3,5 dolar yaptı ikisi. Sağ olsunlar o ablalar şöyle bir şey hediye ettiler. Çerkez tuzuymuş bu. Şöyle göstereyim sizlere. Hediye ettiler bunu sağ olsunlar. Götürelim bakalım eve. Kullansın annem. Açmayayım kapağını ya, aynen. Merak ettim tadını da, şöyle bir parmak şey yapıp basıp yalayayım diyecektim de. Açmayayım, annem açsın. Karnımızı doyurduk. Vay be, Çerkez mutfağında denedik. Ben dün böyle bir gezdim akşam. Restoran bulamadım. Çerkez yemekleri yapan bir yer denk gelmedi. Eyvah dedim, deneyemeyeceğiz. Ama şansımıza bugün bulduk, denedik. Adı da güzel, Sinan. Yani Sinan görünce ben ilk şey zannettim. Türk restoranı zannettim. Yani Türk ismi ya Sinan. Erkeklere verdiğimiz bir isim. Dedim herhalde Türk bir tane abi gelmiş burada. Restoran açmış. Ya da işte Türkiye'de doğan bir Çerkez abimiz gelmiş burada restoran açmış. Öyle düşündüm. Meğerse öyle değilmiş. Si benim demekmiş. Nan büyük anne anlamına geliyor. Benim büyük annem anlamına geliyormuş restoranın ismi. Sinan. Aslında ayrı. Sinan. Videoyu bitirmeden önce oldukça üzücü bir olay olan Çerkez soykırımından da bahsetmek istiyorum dostlar. Uzun yıllar Ruslarla Çerkesler mücadele ettiler bu topraklara sahip olabilmek için. Çerkesler ana vatanlarını koruyordu. Ruslar ise sıcak denizlere inmek ve bölgeye hakim olabilmek için bu topraklara göz dikmişti, almak istiyorlardı. 1864 yılına gelindiğinde son muharebeyi kaybetti Çerkesler ve Ruslar Çerkesleri sürmeye başladılar bu topraklardan. Çerkeslere ait bütün köyleri yakıp yıktılar. İnsanları katlettiler ve 4 farklı limandan Anadolu topraklarına sürdüler. Bunun dışında karadan da Anadolu topraklarına sürülen Çerkesler oldu. Bu sürgünde on binlerce insan hayatını kaybetti. Hatta bir belgeselde bir amca şöyle demişti. Uzun yıllar biz Karadeniz'den çıkan balığı yiyemedik çünkü bizim atalarımızın kanlarıyla, bedenleriyle beslendi o balıklar diye. Yani limandan gemilere bindiriliyor. Trabzon'a, Samsun'a, İstanbul'a, hatta Bulgaristan'a gönderilmiş Çerkesler. Tabi herkes sağ bir şekilde ulaşmıyor. Hastalananlar, açlıktan ölenler, kazalar olmuş, Karadeniz'in derin sularına gömülenler. Yani çok acı bir olay. On binlerce Çerkes hayatını kaybetmiş. Sağ olarak ulaşanlar ya Anadolu'da iskan edilmiş, ya Orta Doğu'ya gönderilmiş, Balkan coğrafyasına gönderilmiş. Bu şekilde bir tarih var maalesef. Bugün Türkiye Cumhuriyeti Devleti içerisinde kalan sayısını net bilmiyorum ama 3 milyon civarı olarak kaynaklarda yazıyordu.
Çerkes nüfusu var. Kendi dillerini, kültürlerini korumaya çalışıyorlar. Anadolu'nun her bir yanında Çerkes köyü varmış. Dün Recep abiyle konuştuğumda 500 küsür köyden bahsetmişti. Şehirlere yerleşen Çerkesler var. Acı olaylar yaşamışlar. Birçoğu ana vatanlarına dönmek istiyor belki. Dönenler var Recep abi gibi. Türkiye'de bir düzen kuranlar var. Orada yaşamını sürdürenler ve orada artık yaşamını sürdürmek isteyenler var. Maalesef acı bir olay Çerkes soykırımı. 21 Mayıs günü Çerkesler soykırımı anıyorlar. Neden 21 Mayıs diye araştırdığımda Ruslarla Çerkesler arasındaki son muharebe o tarihte yapılmış. O yüzden 21 Mayıs Çerkesler kendi kayıplarını anıyorlar. Geleneksel kıyafetlerini giyiyorlar, yürüyüşler yapıyorlar, dualar ediyorlar. Böyle üzücü bir maalesef olay yaşandı bu topraklarda. Şu an Çerkezya dediğimiz bu bölgede yaşayan Çerkeslerden daha fazla diasporada, yani kendi ana vatanlarının dışında yaşayan Çerkesler mevcut. Yani ne denir bilmiyorum. Bu video vesilesiyle de acılarını paylaştığımı söylemek istiyorum Çerkes dostlarımın. Sürgünde yaklaşık 1,5 milyon insanın ana vatanından koparıldığı düşünülüyor. Tabii Çerkesler Anadolu'yu yurt benimsemişler ve Türk Kurtuluş mücadelesinde de aktif rol almışlar, kayıplar vermişler. Türkiye Cumhuriyeti'nin kurulmasında da aktif rol almışlar. 93 Harbi'nde özellikle Ruslara karşı gönüllü olmuş Çerkesler. Hani hem intikam alalım hem bulunduğumuz bu topraklara aidiyetimizi gösterelim diye. Öyle bir tarih var dostlar. Geldim yürüye yürüye otobüs terminaline. Burası da tren istasyonu. Videoya başladığımız diyecektim. Başlamadık burada. Şeyde başlamıştım. Nalçık'ta başlamıştım. Adige Cumhuriyeti'ne adım attığım ilk yere geri döndüm. Bu videoluk bu kadar olsun dostlar. Dilim döndüğünce Çerkeslerle ilgili bilgiler vermeye çalıştım. Bu toprakları sizlere anlatmaya çalıştım. Gelenekleri, kültürleri anlatmaya çalıştım. Birkaç kere diyalog da kurduk. Güzel de oldu. Yemeğini de yedik. O da gayet lezzetliydi. Güzeldi. Artık arkama şu güzel mimariyi alarak videoyu burada bitirmek istiyorum. Bir Çerkez eşiniz, dostunuz varsa ve bu videoyu görmediyse ona atarsanız, izlerse çok sevinirim. Çünkü onların kültürüne dair bir şeyler anlattım. Belki eklemek ya da yanlış bulduğu bir nokta varsa onu söylemek ister, bilmiyorum. Paylaşacağı şeyler vardır. Bizi de bilgilendirirler. Herkese buradan selamlar, sevgiler diyorum. Videoyu beğenirseniz, yorum atarsanız ve abone olursanız çok sevinirim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere diyeyim. Adios amigos.